Hoş geldiniz. Size bugün Türkiye'de çok az kişinin gerçekten bildiği bir yerden bahsedeceğim. İlk bakışta sadece taşlardan oluşmuş gibi görünen ama aslında içinde yüzyıllar boyunca saklanmış hayatlar barındıran bir yer. Bugün birlikte Kapadokya'ya gidiyoruz. Ama bu yolculuk gökyüzünde süzülen balonlardan ya da güzel manzaralardan ibaret olmayacak. Çünkü Kapadokya'nın asıl hikayesi gözle görülenin değil, yerin altında kalanların hikayesidir. Bir varmış, bir yokmuş. Bir sabah, sabahın en erken saatlerinde, gökyüzü henüz tam aydınlanmamışken, Kapadokya'nın vadilerinde küçük bir kalabalık yürüyormuş. Balonlar yavaşça yükselmiş. Rüzgar taşların arasından sessizce geçmiş. Grubun içinde yürüyenlerden biri Ali'ymiş. Etrafına çok dikkatli bir şekilde bakmış. Peri bacaları, taş evler, oyulmuş kayalar. Ali şaşkınlığını gizleyememiş. Her şey çok etkileyiciymiş. Ama sanki eksik bir şey varmış. Bu topraklar gördüğünden daha fazlasını saklıyor gibiymiş. O sırada bu küçük grubun rehberi anlatmaya başlamış. Kapadokya diye söze başlamış rehber. Milyonlarca yıl önce volkanların püskürttüğü tüf tabakalarının rüzgar ve yağmurla şekillenmesiyle oluşmuş. Kayalar sert görünüyormuş ama aslında işlenebilirmiş. İnsanlar bu özelliği fark ettiğinde diye devam etmiş rehber. Kayaları oyarak kendilerine evler, kiliseler ve yaşam alanları oluşturmuş. Ama asıl fark yerin altındaymış. Grup bir taş yapının içine girmiş. İçerisi serinmiş. Rehber anlatmayı sürdürmüş. Özellikle Roma döneminde ve sonrasında baskılardan kaçan insanlar bu bölgede saklanmak zorunda kalmış. Dar bir merdivenden aşağı inmeye başlamışlar. İşte o zaman Kapadokya'nın yeraltı şehirleri gelişmiş. Adımlar yankılanmış. Bu şehirler sadece saklanmak için değil, insanların uzun süre yaşayabileceği şekilde planlanmış. Aşağı indikçe alan genişlemiş. Rehber duvarlara işaret etmiş. Burada yaşam odaları, mutfaklar, erzak depoları ve ibadet alanları bulunur demiş. Duvarlardaki küçük oyukları göstermiş. Havalandırma sistemleri sayesinde içerideki hava sürekli yenilenir. Tüneller birbirine bağlanmış. Bazı yeraltı şehirlere kat kat aşağı iner ve binlerce insanı barındırabilecek büyüklüğe ulaşır demiş. Ali etrafına bakmış. Her şey düşünülmüş gibiymiş. Grup merdivenlerden aşağı indikçe daha derine ilerlediğinde rehber bir anda durmuş. Sesi bu kez yavaşmış. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin tamamı hala keşfedilmiş değil demiş.
dar bir tüneli işaret etmiş. Bazı geçitler özellikle kapatılmış. Duvarın bir bölümü diğerlerinden farklıymış. Sanki sonradan örülmüş gibiymiş. Rehber anlatmaya devam etmiş. 1963 yılında Derinkuyu'da bir evin duvarı yıkıldığında arkasında devasa bir yeraltı şehri ortaya çıkmış. Grup şok içerisinde sessizleşmiş. Rehber devam etmiş. Ve bu şehir sadece birkaç odadan ibaret değil. Kat kat aşağı inen binlerce insanın yaşayabileceği büyüklükteymiş. Rehber karanlık tünele bakmış. Bugün Derinkuyu bilinen en büyük yeraltı şehirlerinden biri demiş. Kısa bir duraklama olmuş. Ama bazı araştırmacılar bunun yalnızca bir kısmı olduğunu düşünüyor diye eklemiş. Ali'nin bakışları değişmiş. Yuvarlak taş kapılardan biri görünüyormuş. Rehber elini taşın üzerine koymuş ve gruba dönmüş. Bu kapılar içeriği korumak için kullanılır. Sonra eklemiş. Ama bazı bölümlerin neden tamamen kapatıldığı hala bilinmiyor. Sessizlik oluşmuş. Bu bilgi diğerlerinden farklıymış. Ali o duvara biraz daha dikkatli bakmış. Grubun her üyesi gibi. Orası sıradan bir taş duvar gibi görünmüyormuş. Sanki bir zamanlar açılmış ve sonra özellikle kapatılmış gibi. Rehber yürümeye devam etmiş. Kapadokya'nın en etkileyici yanı sadece büyüklüğü değil, ne kadarının hala bilinmediğidir demiş. Yol boyunca büyük taş kapılar tekrar görülmüş. Rehber, düşman geldiğinde bu kapılar kapatılır, içeridekiler güvende kalırmış demiş. Tüneller daralmış, sonra tekrar genişlemiş. İnsanlar burada günlerce, hatta haftalarca yaşayabiliyormuş. Rehberin sesi yumuşamış. Bu şehirlerin en önemli özelliği insanların birlikte yaşamayı öğrenmiş olması demiş. Zor şartlar varmış ama yalnızlık yokmuş. Grup tekrar yukarı çıkmış. Güneş artık daha parlakmış. Vadiler altın rengine bürünmüş. Balonlar gökyüzünde süzülmüş. Grup gördüğü manzara karşısında adeta mest olmuş. Rehber son kez konuşmuş. Kapadokya'ya bakan çoğu insan sadece güzelliği görür. Ama asıl hikaye yerin altındadır. Ali bir süre sessiz kalmış. Artık gördüğü şey sadece taş değilmiş. O taşların içinde insanların korkuları, umutları ve birlikte hayatta kalma çabası varmış. Kapadokya sadece bir manzara değil, aynı zamanda yaşayan bir geçmiş. Ve o geçmiş belki de hala tamamen keşfedilmiş değil. Belki bir gün sen de o taşların arasından yürümek istersin.
Belki o kapatılmış geçitlerin önünde durup orada ne olduğunu merak edersin. Ama şimdilik bu hikaye burada bitti ve şimdi biraz dinlenme vakti. Gözlerini kapatıp o sessiz taş şehirleri hayal etmek için iyi geceler, tatlı rüyalar.